Bana bunu yapmayacaktın. M. Nokta. Ayşe yatak odasında hunharca... Evet, bu cinayeti ben işledim. Çünkü Ayşe'ye karşı çok sevdiğim bir laf vardır. İyilik yapar gibi görünme. İyilik yap, görünme. Bugün yine tüyleri diken diken eden bir cinayetten bahsedeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi delilleri konuşturmaktır önemli olan kriminalde. Deliller konuşursa herkes susar. Bu cinayetimizde muhtelif parametreler devreye girdi. Örneğin grafoloji devreye girdi, anlatacağım. Yazı incelemesi devreye girdi ve yazının bir cinayeti aydınlatmasındaki önemini ortaya koyduk. Şimdi gelin bu cinayetle ilgili olarak profilleri bir inceleyelim. Kimlermiş, nasıl işlenmiş, şimdi onu anlatmaya başlayalım. Ayşe bir iş yerinde çalışıyor, özel bir iş yerinde. Sevilen, sakin bir kişiliği var. Arkadaşları ve patronları tarafından son derece sevilen bir şahsiyet. Yalnız yaşıyor kendisi. Bir gün işlerine gelmiyor. Disiplinli bir Ayşe işlerine gelmiyor habersiz bir şekilde. Tabii bu hemen patronu tarafından polise bildiriliyor. Yalnız da yaşadığı için o şehirde. Polise yine kayıp olarak geçiyor. Aradan zaman geçmesine rağmen Ayşe'den herhangi bir haber yok. Merak acabalara dönüyor. Acaba. Ama Ayşe o kadar sakin, o kadar sevilen bir insan ki tereddütler her geçen dakika büyüyor. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra polis eşliğinde Ayşe'nin evine gidiliyor. Yaşadığı yer arkadaşları tarafından biliniyor çünkü. Kapı bir çilingir vasıtasıyla açılıyor ve içeri girildiğinde maalesef çok acı bir tabloyla karşı karşıya kalıyor ilgililer. Ayşe yatak odasında hunharca katledilmiş. Ortalık gerçekten çok kötü görünüyor. Gerekli tedbirler alınıyor, güvenlik tedbirler alınıyor. Olay yeri inceleme ekibi geliyor, incelemeye başlıyor. Fakat biraz önce de ifade ettiğim gibi yatak odası gerçekten korkunç bir tablo içeriyor. Bu arada olay yeri inceleme ekiplerinden bir uzmanın dikkatini yatak odasındaki aynanın üzerine yazılmış bir ifade dikkatini çekiyor. O ifadede ne yazıyor biliyor musunuz? Bana bunu yapmayacaktın. M. Nokta. Çok önemli bir ifade, çok önemli bir delil. Bu ayna sökülüyor yerinden, fotoğraflanıyor ve incelenmek üzere kriminal laboratuvara getiriliyor ve muhafaza altına alınıyor. Çalışmalar, incelemeler devam ediyor. Polis çevresel araştırmalarına, komşu araştırmalarına başlıyor. Bu konuyla ilgili olarak polis çevre komşularından, esnaftan bilgi almaya gayret ediyor. Onlar da ellerinden geldiğince bilgi paylaşımı içerisindeler. Çünkü onlar da Ayşe'yi seviyorlar. Ayşe'nin bu denli katledilmesine onlar da çok üzülüyorlar, hazmedemiyorlar. Günler geçiyor fakat çaba, araştırma, katili bulma çabası devam ediyor. Aynanın üzerine kırmızı rujla yazılan "Bana bunu yapmayacaktın" M ibaresi nedeniyle polis M harfinin kim olabileceği konusunda araştırmaya başlıyor. İş yeri arkadaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde ve mülakatlarda Ayşe'nin Melih isminde bir kişiyle çıktığını, arkadaş olduğunu ve onunla uzun bir süredir görüştüğünü ifade ediyorlar polise. Polis bunun üzerine Melih'i araştırmaya başlıyor. Melih'in evine gidiyorlar, adresini temin edip. Annesi çıkıyor kapıya ve Melih'in bir görev nedeniyle, işi nedeniyle şehir dışına gittiğini ifade ediyor annesi gelen polislere. Bu polislerde bir şüphe yaratıyor doğal olarak.
M harfiyle başlayan, M harfiyle sonlanan bir ifade ve olayın akabinde o kişinin şehir dışına çıkması gerçek bir şüphe davranışıdır bu. Şüphe uyandırır doğal olarak. Annesinden hangi şehre gittiği öğreniliyor ve o şehrin polisiyle de temasa geçilerek Melih araştırılmaya ve yakalanmaya çalışılıyor. Bu konu ilk planda polis tarafından bu cinayetin doğal olarak Melih tarafından işlendiği algısı yaratıyor. Ama her zaman da söylüyoruz, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Eğer her şey göründüğü gibi olsaydı, avucunuza aldığınız deniz suyu mavi olurdu. Bu yüzden polis, dedik ya, kriminal polis, soruşturmacı polis bu sözün esiridir. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. Eğer her şeyi göründüğü gibi kabul ederseniz, yanlış yola girebilirsiniz soruşturma bağlamında. Evet, Melih araştırılıyor. Şehir dışında, oradaki polis tarafından da araştırılıyor. Ama daha sonra anlaşılıyor ki Melih'in hiçbir şeyden haberi yok. Birkaç gün sonra Ayşe'nin apartmanında oturan bir komşusu karakola geliyor. Diyor ki, ben de bazı konularda merak ediyorum. Ne oldu? Benim yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Polis de soruyor kendisine, sizin gördüğünüz, şüphe duyduğunuz herhangi bir gelmeler, gitmeler oldu mu girişlerde? Ayşe kimlerle eve gelirdi? Ama Ayşe'nin geldiği, beraber yaşadığı herhangi bir kişi onlar tarafından görülmemiş. Komşusu bunları anlatırken polise görgü olarak bilgisine başvuruluyor o kadının. Fakat o sırada odaya bir genç giriyor. Bu genç o kadının oğlu Kerem. Diyor ki, eve geldim, annemin karakolda olduğunu söyledi komşularımız. Ben de annemi merak ettim. Niye karakola gitti diye, ben de bu yüzden karakola geldim diyor. Diyorlar ki, sen de otur bakalım şuraya. Annen ifadesini alacağız. Senin de belki tanıklığın olmuştur. Senin de görüşüne başvururuz. O sırada karakol amiri diyor ki Kerem'e, Kerem, senin mukayese yazıların alındı mı polisçe? Kerem şaşırıyor birden. Diyor ki, hayır, ben daha yeni geldim karakola, biraz önce de ifade ettim. Annem merak ettim, bu yüzden buradayım. Diyor ki, senin bir mukayese yazılarını da alalım. Çünkü şüphelilerin mukayese yazılarını alıyoruz. Siz de komşusunuz. Bir mukayese yazılarınıza ihtiyacımız olacak incelemek amacıyla. Kerem bu istek karşısında şaşırmakla birlikte kendisinin önüne konulan A4 kağıdına bir özgeçmişini yazması isteniyor. Genelde istek budur zaten, veya bir metin verilir. Onun belli bir kısmı yazdırılır. Grafoloji, sahtecilikte mukayese olarak. Kerem zaman zaman annesine bakarak, gözlerini annesine kaçırarak mukayese yazılarını yazmaya başlıyor. Yazıyı tamamlıyor ve polis yazıyı kriminal laboratuvara gönderiyor. Bundan önce alınan mukayese yazıları kriminal laboratuvarlarda yapılan incelemelerde herhangi bir eşleşme sağlanamamış o ana kadar. Çünkü polis yazı olduğu için, biraz önce konuşmamın başında ifade ettim, grafoloji ve sahtecilik de bu cinayetin aydınlatılmasında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu ifade etmiştim. İşte bu yüzden, çünkü ortada bir yazı var. Bana bunu yapmayacaktın M. Bunu yazan kişiyi ortaya bulmamız lazım ilk planda. Bununla ilgili olarak da şüphelilerden acabaları yaşadığımız için mukayese yazıları alınır ve bize gönderilir kriminal laboratuvara. O ana kadar gelen yazıların hiçbiri herhangi bir eşleşme sağlamıyor. Dolayısıyla o yazıyı yazan o ana kadar yok ortada. Mukayese yazısı, dediğim gibi, bu tür olaylarda bizim için çok önemlidir. Ve onu grafologlarımız, o uzmanlardan biri de benim, grafoloji konusunda bu çalışmayı yaparız. Nitekim Kerem'den alınan mukayese yazılarıyla aynanın üzerine kırmızı rujla yazılan yazıyı mukayese tablosu olarak mikroskoplar altında incelemeye aldık ve katili mesajı yakalattı ifadesi. Bakın, burada bu yazının, Kerem'den alınan mukayese yazılarının harf tersimi, kaligrafik yapısı, noktalama işaretleri, itiyadi yapı,
M harfinin, M harfinin, büyük harfinin yapma itiyadı gibi unsurlar ki çok parametreyi kapsar bu grafoloji ve tam olarak bizim tabirimizde yazı oturuyor. Bu bizim için çok önemli. Ancak yine o sırada odada bulunan görevli polis memuru, cinayet bürosundaki bir polis memuru arkadaşımızın dikkati Kerem'in pantolonunun hemen dizin altındaki bir lekeye ilişiyor gözü. Diyor ki Kerem, o pantolonundaki leke ne? Kerem eğiliyor, bakıyor. Diyor ki abi ben arkadaşlarla maç yapıyorduk. O sırada top geldi, burnum kanadı. Ben de elimle herhalde oraya sildim. Oradandır. Ama onu yıkama, temizleme gibi bir şey görüyorum diyor. Bakın kırmızıdan ziyade bir leke görünümünde. Bunu yok etmeye çalışmış Kerem. Belli. Diyorlar ki burnun kanadı öyle mi? Evet. Buradan bu pantolondan alınan lekenin kan olup olmadığı bizim açımızdan çok önemli. İşte kriminal laboratuvarlarda işte bu uygulama yapılır. Anlattık ya, kan mı, insan kanı mı, hayvan kanı mı, insan kanıysa erkek kanı mı, kadın kanı mı, bunları net olarak ortaya koyuyoruz. Kerem'in pantolonunda maç sırasında burnuna çarpan toptan kaynaklanan bir leke olduğunu, bir kan olduğunu ifade etti ya. Tamam. O zaman biz bu Kerem'in bu pantolonundaki kan lekesinin o cinayette, Ayşe'nin cinayetinde elde ettiğimiz kanla uyuşum içerisinde olup olmadığı bizim açımızdan son derece önemli bir done. Bu sefer buraya yoğunlaşıyoruz. O pantolonundaki o kan lekesinin Ayşe'nin kanıyla tüm DNA verileri ve profiliyle net olarak oturduğunu gördük. Evet, Kerem, yazı tuttu. Kan Ayşe'nin kanı. Anlat bakalım şimdi olayı. Kerem oturur yine. Evet, bu cinayeti ben işledim. Neden? Çünkü Ayşe'ye karşı benim öteden beri bir duygum vardı. Çok beğeniyordum ama Ayşe hiç bana yüz vermiyordu. Yaşı da benden büyüktü ama duygularıma hakim olamadım. Çok hoşlanmıştım Ayşe'den. Fakat Ayşe'nin bildiğim, zaman zaman da dışarılarda beraberce gördüğüm Melih isminde bir arkadaşı vardı. Onları beraber görünce çıldırıyordum. Bunu zaman zaman Ayşe'ye ifade etsem de Ayşe tutumundan hiç vazgeçmedi. Bana hiç yüz vermedi. Varsa yoksa Melih'ti, çünkü onları son zamanlarda daha sık görüyordum. Dışarılarda beraber yürürlerken görüyordum. Bazı mekanlarda otururken görüyordum. Karşılıklı konuşmalarını, sohbetlerini, kahkahalarını dinliyordum. Duyuyordum. İşte bu beni kahrediyordu. Yine bir gün geldi. Ayşe'ye açılmayı son kez istedim. Acaba ikna edebilir miyim diye. Ama Ayşe yine tutumundan vazgeçmedi. Bir taraftan Melih'le yaptığı konuşmalar, kahkahalar aklıma geliyor. Bir taraftan benim ona duygularım ağır basıyor. Evine geldim. Şaşırdı beni görünce. Kendisiyle konuşmak istediğini söyledim. Biliyordum reddedecekti yine. Ama yine de şansımı denemek istedim. Alkol de almıştım. Biraz. Yanımda da bıçak vardı. Bıçak da yanımdaydı. Ve kendisinden yine red cevabı alınca artık kendimi tutamadım. Varsa yoksa o Melih değil mi? Varsa yoksa o Melih değil mi? Ben burada uzun zamandır seninle yatıp seninle kalkıyorum. Umurun değil. O bana ısrarla git, olmaz, seninle işim olmaz, ben Melih'i seviyorum ifadeleri ve bunun üzerine o kinle, o öfkeyle, onların o beraberken yaptıkları o mizanseni, o ambiyansı gözlerimin önüne getirdiğimde kendime hakim olamadım. Karşımda beni reddeden ve ısrarla reddeden bir Ayşe vardı. Hani derler ya,
ya benimsin ya toprak gibi Anadolu'da bir laf herhalde onun etkisiyle Ayşe'yi orada defalarca bıçaklayarak öldürüyor. İşte bu konuda Kerem Melih'le olan bu duygularını kıskançlık çerçevesinde Melih'i yakmak adına, bakın ortadaki nefrete bakın, kine bakın. Onu yakmak adına oraya sonuna rumuz olarak M harfini yazıyor. Ama her zaman söylüyoruz, her suçlu bir hata yapar. İşte Kerem o hatalardan birini aynaya kendi el yazısıyla yazmış olduğu ibareyle yapıyor. Ve kanlı pantolonuyla karakola geliyor. İşte araştırmaların detayı bu. İşte grafolojinin özelliği bu. Bu yüzden her şey göründüğü gibi olmuyor. O kinle Melih'e olan o Ayşe'ye aşık ya bizim Kerem. Kıskanıyor, çekemiyor onu. Onu ateşe atmak adına bu yüzden M harfini yazdığını ifadesinde de belirtiyor. Hep deriz ya, keşke insanlar hislerine hakim olsa. Keşke o frontal bölge dediğimiz beynin ön bölgesi, beynin CEO'sudur. Keşke orayı daha çok devreye soksalar. Bu beynin bölgesi 25 yaşında gelişimini tamamlar. Bu yüzden 15-24 yaş arası çok önemlidir. Çok hassas, çok kritik yaştır. Kendisi de zaten Kerem de 17-18 yaşında. Hakim olamıyor hislerine. Kahredici bir tabloya neden oluyor. Umutları olan, geleceği olan, sevdiği olan, onunla gelecekle ilgili hayaller kuran Ayşe'yi maalesef katlediyor. Ayşe toprağa, Kerem de hak ettiği cezaya hapishaneye gidiyor. Kriminal uzmanların, bizlerin görevi, kaderi bu. Bu tür olaylarla karşılaşmak. Bu tür olayları bilimsel yöntemlerle hukukun içerisinde kalarak aydınlatmak bizim görevimiz. Ama ne yazık ki insanlık tarihi kadar eski bir gerçek de var. O da ne biliyor musunuz? Dünyada daima bir iyiler vardır, bir de kötüler vardır. Asırlardır bu böyledir. Ne yazık ki o kötüler geçmişte vardı, günümüzde de var, gelecekte de olacak. Bütün dileğimiz bu tür olayların son bulması ama baktığımızda iyiliğin hüküm sürmesi. Çok sevdiğim bir laf vardır. Bunu da bu programda ifade edeyim. İyilik yapar gibi görünme. İyilik yap, görünme. Saygı, sevgi, toplumun ihtiyacı olan bu. Çocuklarımızın geleceği açısından. Bu tür sapkınlıklara meydan vermemek adına ebeveynlere, ailelere gerçekten çok büyük görev düşüyor. Bütün kurumlara çok büyük görev düşüyor. Polisiye tedbirlerle cinayet önleyemeyiz. Polisiye tedbirlerle cinayet önlenmez. Bütün kurumlar sorumlu bundan. Bütün kurumlar. Yine kan donduran bir cinayeti anlattım size. Çözdüğümüz, bilimsel yollarla çözdüğümüz cinayeti aydınlattım. Bundan sonraki programlarda yine kan donduran cinayetleri size anlatmaya devam edeceğim.